Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimdeki salopeti nasıl diktiğimi paylaşacağım. Daha önceden bir salopet videosu çekmiştim. Hem de direkt böyle aynı elbise şeklindeydi. Zaten öyle bir videom vardı. Neden tekrardan aynı tarz bir elbiseyi attın diye bana kızmayın. Lütfen kızmayın. Çünkü o zamanlarda ben kendi kıyafetlerimden kalıp çıkarıyordum. Kağıda aktarıyordum. Daha sonra da videoda o kağıdı kullanıyordum. Hani böyle daha estetik durmasını istiyordum açıkçası. Ve o kağıdın da bütün ölçülerini ekranda böyle veriyordum. Ama o hep soru işaretleri dolu oluyordu. Böyle işte bunu nasıl yapacağız, bunu nasıl büyüteceğiz, yapamıyorum gibi hep bu tarz yorumlar alıyordum. Daha sonra bunu fark edince değiştirdim. Kendi kıyafetlerimden kalıp çıkarmaya başladım. Ama iş işten geçmişte birçok videomu o şekilde hazırlamıştım. En çok bu konuda istek aldığım parça da salopet elbisem olduğu için tekrardan yapmak istedim. Kalıbını nasıl çıkardığımı direkt böyle her şeyini canlı canlı göstermek istedim. Bu arada bu sebeplerin hepsinin yanında bir şey daha var ki o da hep bunu yapmak istemişimdir bu arada. Bitmiyor. Gerçekten bu yorumları yazanı tebrik ediyorum. Yani o sabrıyla, o inatçılığıyla bana bunu yaptırdı yani. Rengine bile kendisi karar verdi. Eteğinin duruşuna kadar kendisi karar verdi. Ben hiçbir şeye karar vermedim. Sadece dediklerini uyguladım. Gerçekten böyle onun her dediğini yapıp bir daha asla öyle bir yorum almamak için şu anda bu videoyu hazırlıyorum. Ve tabii ki değiştirebildiğim kadar daha önceki salopet videomu değiştirdim. Mesela bu salopet tokalarını kullandım. Tabii ki de Klink Shop'tan. Ayrıca yan kısımlarına düğme yapmak yerine bir tane gizli fermuar diktim. Ve yanlarına da cep ekledim. Bence elbiselerde de cep olması gerekiyor. Bu şekilde umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum ve videoya geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle nasıl kalıp çıkardığımı göstermek istiyorum. Bu mankeni ben çok önceden yapmıştım. Daha sonra size göstermek için bir tane siyah manken de yapmıştım. Onun videosunu sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki mutlaka mankene ihtiyacımız yok. Bunu kendi üzerinize giyip başkasına da işaretletebilirsiniz. Veya aynanın karşısında kendiniz de işaretleyebilirsiniz. Sadece arkasında biraz sıkıntı yaşarsınız. Böyle siyah bir elbisem var ve mankenime onu giydiriyorum. İlla elbise olması da şart değil. Böyle uzun bol bir tişörtü de kullanabilirsiniz bunun için. Daha sonra üzerinde salopedimin bu önündeki parçanın yüksekliğini istediğim şekilde işaretliyorum. Ve oradan aşağıya doğru yuvarlak bir şekilde çiziyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir çizim yaptım. Salopedim bu şekilde olacak. Daha sonra mankenimin arkasını çeviriyorum. Ve oradan da aynı şekilde işaretlemelere başlıyorum. Ön tarafı tam göğsün bir tık üstünde. Arka tarafı da bu ense kökümüzün biraz daha aşağısında. Ön taraftan daha uzun olacak şekilde işaretledim. Ve çizgimi attıktan sonra orayı da yine yuvarlak bir şekilde çiziyorum. Ön taraftaki yuvarlağın tam ucuyla birleştirmem gerekiyor. Ve kalıbım bu şekilde. Şimdi bunu kumaşımıza aktaracağız. Kumaş olarak siyah kot kumaş kullanıyorum. Bu böyle hafif likralı bir kumaş. Oldukça da güzel. Kot kumaşları kullanırken mutlaka tek başına yıkayın. Çünkü inanılmaz çok boya akıyor ilk seferde. Zaten pantolon falan aldığımızda da ilk yıkamada boya akıyor. Oradan tahmin edebilirsiniz. Kumaşıma bu şekilde 2 kat seriyorum. Biliyorum yine kumaşı niye ütülemedin diye bir sürü yorum gelecek ama ben kumaş ütülemekten nefret ediyorum. Lütfen beni mazur görün. Bunu sanki böyle kumaş dümdüzmüş gibi görebiliriz bence. Kat yerinden itibaren elbisemi 2'ye katlayıp yerleştiriyorum. Ve çizdiğim yerler sanki kumaşın dikiş yerleriymiş gibi katlayarak kumaşıma aktarıyorum. Üst taraftaki parçaya pay bırakmayı unutmayın çünkü orayı 2 kez kıvıracağız. Daha sonra burayı kesiyorum. Ön ve arkayı tabii ki ayrı ayrı keseceğiz çünkü zaten kalıpları çok farklı. Ama şöyle bir şey yapacağım ben. Ön parça için kestiğim kısmı bu şekilde kenara yerleştiriyorum ve bu orta kısmına bir tık pay bırakarak tekrardan çiziyorum. Arka taraf için ise yine elbiseme çıkardığım kalıptan yardım alıyorum. Burada ben arka parçayı 2 parça kestim. Çünkü elbiselerde ve özellikle eteklerde arka parçada dikiş olmayınca yani orası tüm olunca çok sarkma yapabiliyormuş. Yani popo kısmı bolarabiliyormuş. Onu öğrendiğimden beri ben genelde elbiseleri ve etekleri 2 parça halinde yapıyorum arkalarını. Dikiş attığımızda dikiş onu tuttuğu için bolarma yapmıyormuş. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle birleştiriyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor.
Şimdi ön ve arka parçamı alıyorum ve ortalarına bir tane gizli fermuar yerleştiriyorum. Gizli fermuarı dikmenin kolay yöntemini göstereceğim şimdi. Parçalarımın düz yüzleri bana bakacak şekilde yerleştiriyorum yere. Ve fermuarın da düz yüzü bana bakacak şekilde onların arasına koyuyorum. Daha sonra bunun kanadını içeriden dışarıya doğru çevirip parçamın üzerine iğneliyorum. Yani bu dişli olan kısım şu anda salopedin içine doğru bakıyor. Yani orta kısmına doğru bakıyor. Ve ayrıca burada dikkat etmem gereken bir şey var ki bu da parçalarımı birleştirmeden önce fermuarımı dikeceğim. Normalde fermuar dikerken önce dikişi yapıyoruz. Daha sonra aradaki kalan boşluğa fermuarı yerleştiriyoruz. Ama gizli fermuarda böyle çok daha profesyonel bir sonuç alacaksınız. Bana güvenin. Ve gizli fermuar dikerken ben sadece gizli fermuar ayağını kullanıyorum bu sayede. Normalde bir de alt kısmı dikmek için normal fermuar ayağını kullanmamız gerekiyor. Ama ben direkt sadece gizli fermuar ayağıyla kenarlarını diktim. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşıyorum. Geri kalanını boş veriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor fermuarım. Şimdi bunu tam dikiş yerinin bittiği yerden sanki o dikiş devam ediyormuş gibi kenarlarından birleştireceğim. Aynı zamanda diğer tarafımı da dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi gizli fermuar tamamen gizli ve bittiği yerde asla hiçbir potluk yok. Şimdi kenar kısımlarını kapatacağım. Daha önceki salopet videomda ben üst tarafı tamamen bir parça daha eklemiştim. Sanki pervazmış gibi tekrardan bir üst parça yapmıştım. Bu sefer içeriye katlamaya karar verdim. Zaten kumaşım esnek bir kumaş olduğu için yuvarlak kısımlarda bana hiç zorluk çıkarmadı. Bu şekilde kenarları iki kez yaklaşık bir santim kadar içeriye katlıyorum ve buralardan düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi üst kısımları kapatacağız. Arka parçaya hiç dokunmuyorum. Çünkü onu askılarla beraber kapatacağım. Ön parçanın uç kısmını şöyle kalınca yaklaşık bir 2,5 santim kadar iki kez içeriye kıvırıyorum ve kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi askılarımı yapacağım. Askılarımın boyutunu belirlemem gerekiyor. Salopedimde böyle kot düğmeleri ve salopet tokaları kullanacağım. Daha profesyonel görünmesi için ben bunları Kling Shop'tan aldım. Daha önceki videomda söylemiştim zaten. Küçüklerini göstermiştim ve büyüklerini kullandığımı söylemiştim. Bunu Kling Shop'un internet sitesinden bulabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına zaten linkini ekleyeceğim. Hem sitenin hem de bu salopet tokalarının. Bu paketin içerisinden 2 tane salopet tokası ve 2 tane de ayarlamak için parça çıkıyor. Diğer paketten de böyle bir kot düğmesi çıkıyor. Kot düğmeleri nasıl çaktığımı da göstereceğim. Bunlar böyle bu şekilde birleşecek. Oldukça güzel görünüyorlar bence. Şimdi askılarımın kalınlığı için bu ayarlama tokalarımın arasındaki yeri ölçüyorum. 4 santim kadar genişlikte bir askılık yaparsam salopet tokama gayet uyacak. 4 santim, 4 santim, 8 santim artı bir de dikiş payı koydum ve 9 santim genişliğinde parçalar kestim. Bunların boyutları yaklaşık 45 santim. Ben tamamen göz kararı yapmıştım ve uydu bana da. Daha uzun yapın mutlaka. Hani sonradan tekrar dikmek zorunda kalmazsınız. Ama şöyle benim yaptığım bitiş ve başlangıçlara bakarsanız yani bu ölçü gayet yetiyor. Bu parçalarımı bu şekilde yüzüne gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunları diktikten sonra bu şekilde ucuna bir çatal iğne takarak tersine çeviriyorum. Bu diktiğim kenarı ortaya alıyorum ve bu şekilde ütülüyorum. Dikiş yerinin alta gelmesini istiyorum. Güzelce ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi gelelim salopet tokalarımı nasıl takacağım. Öncelikle askımın ters yüzü yani dikişli olan kısmı bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve bu ayarlama tokasını bunun ucundan geçiriyorum. Ortasında bir tane metal var gördüğünüz gibi. Oradan kumaşımı dolandırıyorum. Ve bunun uçlarını iğneliyorum. Buradan düz dikişe dikeceğim. Daha sonra diğer parçamı alıyorum ve açıkta kalan parçayı buradan geçiriyorum. Bu parçanın içinde 2 tane ayarlama demiri var. Öncelikle birisinden geçiriyorum ve tersine çeviriyorum. Daha sonra diğerinden de kumaşın ucunu çıkarıyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz boyutunu. İyice ortaya getiriyorum ve tersine çeviriyorum. Parçamın açıkta kalan kısmını tekrardan katlayıp diğer parçadan tekrar geçiriyorum. Parçamın açıkta kalan kısmını önce bu parçanın diğer demirinden sonra da ayarlama tokasından sırasıyla geçiriyorum.
Bunu birçok şekilde geçirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi aynı işlevi görüyor zaten. Ama benim en çok hoşuma giden bu oldu. Deneye deneye buldum yani. Siz de deneyip daha çok hoşunuza giden bir tarz olursa onu kullanabilirsiniz. İki askımı da bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi elbiseme dikmeye. Arkamın üst parçasını alıyorum ve katlamayı düşündüğüm yerden itibaren askılarımı yerleştiriyorum. Tam iyice dibine doğru sokuyorum. Ve üstte kalan parçayı bunların üzerine kapatıyorum. Ucunu da minicik tekrardan içeriye kıvırıyorum ki daha temiz bir görüntü olsun. Burayı öncelikle böyle dümdüz bir şekilde, daha sonra da askıların olduğu kısımları dikdörtgen bir şekilde dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi düğmelerim için yer belirleyeceğim. Şöyle nasıl durur diye göz kararı bakıyorum. Tebeşirimle düğmemin gelmesini istediğim yeri işaretliyorum. Bu kod düğmelerini de aynı şekilde Kling Shop'tan aldım. Oradan bulabilirsiniz. Yine videonun açıklamalar kısmında linkini zaten bırakıyor olacağım. Şimdi kesme tahtamı ve çekicimi alıyorum. İşaretlediğim yerlere sökücümle minicik bir delik açıyorum. Paketimin içinden çıkan vidayı yine paketimden çıkan altlığın üzerine yerleştiriyorum. Ve açtığım delikten vidamı çıkarıyorum. Üzerine düğmemi yerleştiriyorum. Ve çakma aparatımı da bunların üzerine yerleştirdikten sonra çekicimi alıp 90 derece açıyla 1-2 kere vuruyorum. Zaten hemencik kolayca çakılıyor gördüğünüz gibi. Burada önemli olan tek şey çok fazla çakmamak, çünkü alt kısmı birazcık yamulabiliyor çok çaktığınızda. Ve düğmelerimi çaktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi salopet tokamla da oldukça uyumlular. Şimdi elbisemin altını katlıyorum. Alt parçanın hepsini 2 kez içeriye kıvırıp diktim. Birazcık kalınca diktim ki daha güzel görünüyor bence. Hatta burayı çift iğneyle veya çift sıra da dikebilirsiniz. Öyle daha güzel görünür. Ve elbisem bu şekilde görünüyor. Şimdi elbisemin üzerine cep yapacağım. 3 farklı cep yapmayı düşünüyorum. Bir tanesi zaten salopetlerin bence olmazsa olmazı, büyük cep ortadaki. Ve yanlarına da kullanış açısından daha rahat olabilmesi için 2 tane cep yapmaya karar verdim. Şöyle cetvelimle nasıl boyutları olur diye göz kararı bakıyorum. Bir 15'e 15 santim genişliği benim için, bütün ceplerim için yeter diye düşündüm. Ve ölçtüğüm ölçülerden pay bırakarak bir dikdörtgen çiziyorum. Ceplerin ağız kısmını birazcık uzun kesmemiz gerekiyor. Çünkü orayı 2 kez içeriye kıvırıyoruz. Onun dışındaki yerleri 1 santim ya da yarım santim pay bırakabilirsiniz. Dikdörtgenimi kestikten sonra 2'ye katlıyorum ve bir köşesini şöyle üçgen bir şekilde kesiyorum. Bu cep görüntüsünü vermiş olacak bize. Şimdi bunun bütün kenarlarını 1 santim içeriye kıvıracağım ve ağız kısmında 2 kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Diğer yerleri sadece ütüleyeceğim. Diğer cebim için de aldığım ölçüye uygun olarak parça kesiyorum. Bu sefer ağız kısmından çok kalın bir pay bırakmamıza gerek yok. Daha sonra bu dikdörtgenin bir ucunu şöyle yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Aynı cep görüntüleri gibi yani. Parçamın da aynı şekilde bütün kenarlarını yarım santim ya da 1 santim içeriye kıvırıp ütüleyeceğim. Ve bu yuvarlak olan kısmı da 1 santim kadar içeriye kıvırıp dikeceğim. Benim kumaşım burada likralı olduğu için çok rahatlıkla kıvırabiliyorum yuvarlak yerleri. Ama eğer sizin kumaşınız likralı değilse birazcık zorlanabilirsiniz. Buraya böyle ufak bir pervaz veya biye yapabilirsiniz. Ve ceplerimi hazırladıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yerlerine iğneliyorum. Cepleri dikmeden önce mutlaka üzerinizde deneyin. Çünkü yerde durduğu gibi durmuyor yani üzerimizde. Hatta ben sonradan bunların yerlerini değiştirdim. Çok aşağıya iğnelemişim. Parmağımla gösterdiğim yerlerden, yani ceplerin ağız kısmı hariç her yerinden dikiyorum düz dikişle. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.